Evet değerli takipçilerim, bugün fırın üstü yakıyor şikayetiyle ilgili fırınımızı bu şekilde atölyemize getirdik. Şimdi önce derecemizi açtık, süremizi açtık. Alt üst rezistans fanlı kısmı aldık ve cihazımızı çalıştırmaya başladık. Şimdi müşterimizin şikayeti, koyduğum ürünlerin üstünü yakıyor diye şikayeti var. Bakalım gerçekten böyle bir sıkıntımız var mı? Neden üstünü yakar? Ya çok yakın koyuyor olabilirsiniz tepsiye. Bir diğer sebep de cihazımızın rezistansında bir sıkıntı olabilir. Veya kablolarında bir sıkıntı olabilir. Şimdi bakalım gerçekte böyle bir sıkıntımız var mı yok mu? Görelim. Şu an için her şey normal görünüyor. Evet. Alt rezistansımız da çalışıyor. Şimdi buradaki ışıklarımız termostat ışığımız. Kademe ışığımız. Bunlar normal şekilde çalışıyor. Bu şekilde. Şimdi üstte bakın bir fan motorumuz var. Bu çalışmıyor. Bunun görevi dolabınızı, şimdi normalde mutfak dolabının içinde olduğu için mutfak dolabının içerisindeki dolabı sarartmasın veya dolaba bir sıkıntı yaratmasın diye belli bir ısıya geldiği zaman bu fan motorumuz çalışarak buradaki sıcaklığı dışarıya atarak mutfak dolabımızın ısınmamasını sağlıyor. Özellikle bu fansız modellerde gövdede işte mutfak dolabında sararmalar, böyle yanık izleri falan oluşabilir. İşte onun sebebi bu fan olmamasından dolayı. Yeni nesil bütün cihazlarda zaten hani çok bir cihaz almıyorsanız bu fan hepsinde var. Kimisinde direkt çalışıyor, kimisinde de belli bir ısıya geçtikten sonra devreye giriyor. Yani buranın içerisi belli bir ısıya ulaştığı zaman şuradaki bakın bir termiğimiz var. Bu termik o ısıyı hissettiği zaman kimi modellerde kimisinde 70, 80, 90 dereceye geldiği zaman otomatikman bu kontak devreye giriyor ve fanımızı çalıştırıyor. Biz şimdi tekrar şeye dönelim. Evet, şu an rezistansımız ısınmaya başladı. Normalde bu kadar ısınması lazım ama bunda şöyle bir sıkıntı var. Normalde bizim üst tarafımızın rezistansı şu kenardaki rezistanstır. Ama şu anda ortadaki grill dediğimiz grill dediğimiz rezistansımız şu anda çalışıyor. Normalde şu kenardaki, şu an siyah olan, şu an sıcak olduğu için şey yapamıyorum. Şu kenardaki rezistansımızın devrede olması lazım ama şu anda maalesef grill dediğimiz, yani şurada işte balık türü ürünleri yapmak için kullandığımızda çalışması gereken rezistans şu anda devrede. Bu da demek oluyor ki bu cihazı müşteri bir şekilde ellemiş ve kabloları ters takılmış. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde biraz daha olsun, daha net anlayacaksınız. Nar gibi kızarmaya başladı. Bu da doğal olarak ürün koyduğunuz zaman, kekti, işte börekti, bu gibi şey koyduğunuz zaman aşırı şekilde ısındığı için bu şekilde zaten üstünü maalesef yakar. Normalde bu kadar çok ısınmaz. Yani hem kenardaki rezistansımızın devrede olması lazım hem de bu kadar çok ısınmaz. Isınır ama böyle gördüğünüz gibi nar gibi olmaz yani, kesinlikle. Bundaki sıkıntı maalesef müşterimiz ya başka servis çağırdı, bu şekilde oynattırdı ya da işte kendisi tamir ederken ya da şarteli değiştirmiştir. Şu şarteli değiştirmiştir. Bu şarteli değiştirirken şöyle bakın kablolar var. Bu kabloları takarken bir tanesinin yerini karıştırmıştır. Ondan kaynaklı. Ondan kaynaklı olabilir. Evet, gördüğünüz gibi
nar gibi kızardı şu anda, bu kadar kızarmaması lazım gördüğünüz gibi doğal olarak. Yani bu da ürünü maalesef yakar. Şimdi bunu düzeltelim. Düzeltelim hemen. Önce fişimizi çekiyoruz. İşlemimiz çok basit. Şöyle alacağız. Şöyle çekelim. Bakın. İki tane, toplamda 3 tane kablomuz var. Bu sol taraftaki tek olan, dikkat ettiyseniz bakın, iki restans, 2 uç, 2 burada, 2 de 2 uç tek olmuş. Bu nötrdür. Bunu değiştirmenize gerek yok. Bu diğer ikisini, yani şöyle kahverengiyle kırmızıyı bu şekilde yerini değiştirdik. Basit olarak, çünkü şartelden değiştirsek de olurdu ama buradan yapmamız daha basit ve daha kolay. Şimdi tekrar fişimizi takıyoruz. Evet, şimdi tekrar aynı konumda. Hiç ayarlarıyla oynamıyoruz. Şimdi tekrar fırınımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Ortası ısınmaması gerekiyor zaten. Dediğim gibi grill özelliğinde ortasının çalışması lazım. Kenarlar ısınacak ama biraz önceki gibi nar gibi olmayacak. Çünkü ortadaki iki rezistans var burada. Yani üstte 2 tane rezistans var, altta tek rezistans. Üstteki 2 rezistansın olması işte bu grill özelliğinden kaynaklı. Grill olduğu için atıyorum balık pişireceksiniz. Balığı koyduğunuz zaman üstte pişirsin diye o şekilde birçok fırında bu özellik var. Gördüğünüz gibi üstte herhangi bir ısınma, herhangi bir şey yok. Normalde bu şekilde olması lazım. Gördüğünüz gibi hala kenarlarda normalde sıcak ama hani böyle biraz önceki gibi nar gibi kızarma gibi bir durum yok gördüğünüz gibi. Normalde böyle olur. Yani ısınacak biraz daha zaman geçtiği zaman ama çok böyle az bir şey ısısını göreceksiniz kızardığını. Deminki gibi asla, biraz önceki gibi, ortadaki gibi asla kızarmaz. Çünkü kızarırsa zaten aynı yakma işlemini yine yapacak. Şöyle açalım daha net görün diye. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir böyle nar gibi falan yok. Birazcık, çok böyle az bir şey kızarıklık var. Bu kadar ve biraz daha normal ama deminki gibi olması, gördüğünüz gibi. Yani bir rezistansta 2 tane rezistans var. 2 fonksiyon görevi görsün diye. Gördüğünüz gibi herhangi bir ısınma, böyle nar gibi olma bir durum yok. Eğer sizin fırınınız hani hiç tamir görmediği halde bu şekilde nar gibi olma şikayetiniz varsa, şimdi bazı modellerde bu şartelde diyot bağlı oluyor rezistansa giden. Bazen o diyot patladığı zaman görev görmüyor. Normalde o diyotun görevi enerjiyi düşürüp, voltajı düşürüp çok fazla ısınmamasını sağlamak. Yine aynı şekilde ızgara kısmını aldığınız zaman nar gibi olmasını sağlamak. Bazen o patladığı zaman doğal olarak görevini yapmıyor. Normal pişirmede de aşırı şekilde ısınıyor. Ondan kaynaklı olabilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu termostatımız da şartelimizde hepsi çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi öyle bir nar gibi şey gibi olma bir durumu yok. Yani o sıkıntımız düzeldi. Yani gördüğünüz gibi şu anda mesela sıcaklık var. Isındı ama dikkat ettiyseniz deminki gibi böyle
parlak kırmızı değil yani. Normal. Kendi olması gerektiği gibi hafiften kırmızılık var. Bu normal. Bu olması gerekiyor zaten. Bu olmasa zaten fırınımız hiç ısıtmayacak üstünü. Ama biraz önceki gibi aşırı şekilde parlaklık, kırmızılık yok. Bizi takip etmeye devam edin. Videomuza yorum yaparak istediğiniz videoları veya bununla ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.